Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim ama biraz hastayım. O yüzden sesim biraz değişik, sesim biraz farklı. Bana geçmiş olsun diyebilirsiniz. Evet, bu videoda sizinle şarkılardan bahsetmek istiyorum. Şarkılarla dil öğrenme hakkında düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Sizinle sohbet edeceğim bir video olacak bu. Videoya başlamadan önce belirteyim. Bu video Türkçe öğrenen yabancılar için. Yani eğer siz bir Türkseniz hemen bu videodan çıkın. Yorumlarda benimle dalga geçmeyin. Ama eğer bu videoyu izleyen bir yabancıysanız, başlangıç seviyesinde bir yabancıysanız bu video size çok zor gelebilir. O yüzden İngilizce altyazıları açarak izlemenizi tavsiye ediyorum. Tabii koymaya üşenmezsem. Eğer orta seviyedeyseniz bu video size biraz zor gelebilir ama bu aslında iyi bir şey. Çünkü bence dil öğrenirken kullandığımız içeriklerin bize biraz zor gelmesi gerekiyor. Çünkü çok kolay olursa sıkılırız, çok zor olursa anlamaya çalışmaktan yoruluruz ve pes edebiliriz. Ama biraz zor gelirse hem biraz çaba gösterip yeni şeyler öğrenebiliriz hem de çok zorlanmayacağımız için pes edip yarıda bırakmayız. O yüzden eğer orta seviyedeyseniz bu videoyu Türkçe altyazıyla izlemenize, bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını araştırmanızı ve daha sonra tekrar bu videoyu dinlemenizi, izlemenize gerek yok ama dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yoldayken dinleyebilirsiniz, ev işlerinizi yaparken dinleyebilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi dinlerseniz anlamlarına bakarak, bilmediğiniz kelimelerin anlamlarına bakarak ve anlamaya çalışarak tekrar dinlerseniz bir süre sonra çok daha kolay bir şekilde anladığınızı fark edeceksiniz. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve ileri seviyedeyseniz de bu video sizin için güzel bir dinleme pratiği olacaktır. Hadi başlayalım. Bu arada dinleme becerilerinizi geliştirebileceğiniz bu tarz içerikleri seviyorsanız eğer bunun gibi şu an izlediğiniz video gibi başka videolarım da var kanalımda. Onlara bakabilirsiniz. Aynı zamanda da bir podcast'im var. Turkish Coffee Podcast. Spotify'da var ve YouTube'da da var. Onu dinleyebilirsiniz. Eğer ondaki bütün bölümleri de bitirdiyseniz ücretli bir podcast'im daha var. Turkish Delight Podcast. Onu da satın alabilirsiniz. Açıklamalar kısmında linki var. Hadi başlayalım. Dil öğreniminde şarkılar her zaman kullanılır. Bir şarkıyı dinleyerek bir sürü kelime öğrenebilirsiniz. Şarkılarla kelime öğrenmek çoğu insan için daha kolaydır. Neden? Çünkü şarkılarda hem müzikle öğrenirsiniz, duyarak öğrenirsiniz. Böylece daha akılda kalıcı olur. Hem de şarkıların nakarat kısmında genelde aynı kelimeyi sürekli tekrar ederler. Aynı şeyleri sürekli tekrar ederler. Mesela nakarat kısmında sürekli aşkım, 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 aşkım diyorsa bir şarkıda siz de bu şarkıyı dinliyorsanız sürekli aşkım kelimesini artık öğrenmiş olursunuz kolay bir şekilde. Yani şarkı dinleyerek hem kelimeleri daha kolay bir şekilde öğrenebiliriz hem de daha eğlenceli bir şekilde öğrenebiliriz. Bu yüzden herkes eminim ki bu yöntemi denemiştir. Ben de bu yöntemin çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve Instagram'da post hazırlarken sürekli bu yöntemi kullanıyorum. Mesela hazırladığım postlarda size bir kelime öğretiyorum ve bu kelimeyi öğretirken filmlerden, şiirlerden, şarkılardan örnekler veriyorum. Mesela diyelim ki parmak kelimesini öğreteceğim. İçinde parmak kelimesinin geçtiği şarkıları arıyorum ve buluyorum ve o şarkıları çevirileriyle birlikte paylaşıyorum. Bu şekilde siz bu kelimeyi daha iyi bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Instagram hesabıma da bakabilirsiniz bu arada. Turkish ve Turkish Cafe. Neyse konumuz bu değil. Dediğim gibi Instagram'da sürekli bu şekilde paylaşımlar yapıyorum. Ama bir süre sonra şarkılarla ilgili fikirlerim değişmeye başladı.
Şimdi size şarkılarla ilgili gerçek fikirlerimi söyleyeceğim. Eğer başıma bir şey gelmeyecekse söyleyeceğim. Eğer kimse beni dövmeyecekse söyleyeceğim. Hazır mısınız? Bence şarkılar dil öğreniminde faydalı olduğunu düşündüğümüz kadar faydalı değil. Bence şarkıları biraz abartıyoruz. Bence şarkılar o kadar da faydalı değil. Neden böyle düşünüyorum? Onu açıklayayım. Çünkü insanlar şarkı sözlerini yazarken çok da dikkatli bir şekilde yazmıyor. Sadece kulağa hoş geliyor diye, sadece müziğe uyuyor diye, sadece diğer cümlelere uyuyor diye, sadece diğer sözlere uyuyor diye saçma sapan, gereksiz, garip kelimeler, cümleler, sözler yazabiliyorlar. Size bununla ilgili onlarca örnek verebilirim. Dediğim gibi şarkı sözleri her zaman anlamlı olmayabiliyor. Çok fazla anlamsız, çok fazla boş şarkı sözü var ve siz sürekli bunları duyuyorsunuz şarkı dinlerken. Bu da ne kadar faydalı bilmiyorum. Ben de Instagram hesabıma post hazırlarken sizin için şarkıları inceliyorum. Güzel kısımları, kolay kısımları, anlaşılabilir olan kısımları seçiyorum. Ama bunu yaparken gerçekten bu işin ne kadar da zor olduğunu fark ettim. Bunu yaparken şarkıların ne kadar saçma sözleri olduğunu fark ettim. Şarkıların çok da faydalı olmadığını düşünmemin ikinci sebebi de şu. Şarkıların çoğu, yani %90'ı falan aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili, sevgiyle ilgili, aldatmayla ilgili. Yani şarkılar sürekli bu konular hakkında yazılıyor. Sürekli bu konulardan bahsediyor. Beni neden bıraktın? Ben sensiz yaşayamam. Senin için ölürüm, seni seviyorum, seni özledim vesaire vesaire. Tabii ki bu kelimeleri de öğrenmeniz gerekiyor. Dil öğrenirken her alandan farklı farklı kelimeleri öğrenmemiz gerekiyor. Ama şarkıların çoğu bunlardan bahsediyor. Şarkıların çoğu bu kelimelerden bahsediyor. Evet, tamam, yani anladık. Evet, bu kelimeleri günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Ama ya bir aşk hayatınız yoksa, ya bir eşiniz yoksa, ya bir sevgiliniz yoksa bu kelimeleri nerede kullanacaksınız? Bilmiyorum. Türk dizilerini izlerken kullanabilirsiniz. Evet. Türk dizilerini izlerken bu kelimeleri çok sık görürsünüz, bu cümleleri. Şarkıların sürekli aşktan, sevgiden bahsetmesinin de çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Bir başka konuya gelecek olursak, Türkçe şarkılarda, bazı şarkılarda çok fazla yabancı kelime olabiliyor. Bu da çok doğal değil açıkçası, çok normal değil. Mesela son zamanlarda yeni çıkan rap şarkılarını vesaire dinlerseniz eğer, içinde çok fazla yabancı kelime olduğunu, çok fazla İngilizce kelime olduğunu fark edersiniz. Eski şarkılarda da Arapça, Osmanlıca kelimeleri çok sık görebilirsiniz. Bu da şarkılarla ilgili olumsuz bulduğum özelliklerden biri Türkçe öğrenenler için. Evet, şimdi sorumuza geri dönelim. Bütün bunları konuştuktan sonra dil öğrenirken şarkıları kullanmak faydalı mı? Evet, faydalı. Dil öğrenirken ve dil öğretirken şarkıları kullanmaya devam edecek miyim? Evet, edeceğim. Evet, şarkıların ne kadar önemli olduğunu kimse inkar edemez. Ama ben dediğim gibi biraz abarttığımızı düşünüyorum. Aslında düşündüğümüz kadar faydalı olmadıklarını düşünüyorum. Evet, faydalılar ama o kadar da değil. Ben dil öğrenirken şarkıları en çok kendimi motive etmek için kullanmayı seviyorum. Mesela Arapça öğrenirken Arapça şarkılar dinlerdim ve anlamazdım. Birkaç kelime anlardım. Ama o şarkıyı dinlerken bana o kadar güzel gelirdi ki öğrenmek isterdim. O dili öğrenmek ve o şarkıyı anlamak isterdim.
Bu şekilde şarkı dinlemek beni o dili öğrenmeye motive ederdi. Çünkü hem güzel bir müzik oluyor, hem o şarkıyı söyleyen kişinin sesi güzel oluyor genellikle ve siz o dili o kadar güzel bir şekilde duyuyorsunuz ki o dili öğrenmek istiyorsunuz. O dile olan hayranlığınız artıyor, o dile olan sevginiz artıyor. O yüzden o dili öğrenmeyi daha çok istiyorsunuz. Ben de genelde şarkıları kelime öğrenmek için de kullanıyorum ama kelime öğrenmekten daha ziyade daha çok kendimi motive etmek için kullanıyorum. Ya sizin de başınıza gelmiştir. Mesela Fransızca çok güzel bir şarkı dinlemişsinizdir ve o şarkı yüzünden sırf o şarkıyı anlamak için Fransızca öğrenmek istersiniz. Gerçekten şarkılar bu konuda motive edici olabiliyor. İnsanı motive ediyor şarkılar. Tabii ki bu videoyu çok ciddi bir şekilde çekmiyorum. Sizinle sadece düşüncelerimi paylaşıyorum. Şu an aklıma gelen şeyleri paylaşıyorum. Bu konu üzerinde uzun süre düşünmedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de fikirlerinizi benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Sizin ne düşündüğünüzü de merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.